Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün klasik bir anne yemeği yapıyoruz. Lokum gibi karnabahar yapıyoruz. Tam da mevsimi. Hadi buyurun geçelim tarifimize. Şimdi güzel bir karnabaharım var. Görüyorsunuz. Güzelce yıkadım. Yapraklarını ayıkladım. Ve şimdi bu karnabaharlarımı güzelce ufaltacağım. Ufaltmak için de şu bağ yerlerinden keseceğim. Yalnız çıkan şu parçaları atmıyorum arkadaşlar. Bunlar çok şifalıdır. Gerçekten çok faydalıdır. Bunları soyup salatalarınıza koyabilirsiniz ya da bu şekilde yiyebilirsiniz. Hem çok lezzetlidir, turp lezzetinde, hem de çok şifası vardır. Şimdi çok fazla ben ufaltmıyorum. Genelde şu büyüklükte kalsın seviyorum karnabaharları. Fazla ufalttığı zaman çabuk eriyor. Güzel olmuyor. O yüzden bu büyüklük iyidir. Karnabaharın güzel yıkanması da önemli arkadaşlar. Biliyorsunuz içlerinde bazen istenmeyen şeyler çıkabiliyor. O yüzden iyice yıkamak önemli. Bütün karnabaharlarımı bu şekilde ayıklayacağım. Ama benim karnabaharım yaklaşık 1,5 kilo kadardı. Hepsini yapmayacağım. Çünkü 3 kişilik yapıyorum. 3 kişilik olarak yaklaşık yarısı kadarını kullanacağım. Karnabaharlarımı temizledikten sonra diğer hazırlıklarımı yapıyorum. Bir adet havucumu güzelce yıkadım ve kabuklarını soydum. Şu şekilde halka halka doğruyorum. Karnabahara havuç çok yakışır. Vitaminini de 2'ye katlar. Hele şimdi de tam karnabahar mevsimi, kış mevsiminde bol bol her çeşidini yapıp yiyelim arkadaşlar. Çoluk çocuk vitaminlenelim. Benim bir de karnabahar mezem var. Yoğurtlu biliyorsunuz tarifim. O da çok güzeldi. Mutlaka öneriyorum, onu da izleyin. Bir adet soğanımızı da yemeklik olarak doğruyoruz. Doğrama işlemi bitirdikten sonra ocağımızın başına geçeceğiz. Bütün malzemelerimizi önce bir hazırlayalım. Soğanımızı da doğradıktan sonra en son kabuğunu soyduğumuz bir adet domatesi doğrayacağız. Ve şimdi hemen ocağın başına geçiyoruz. Şimdi kuşhanemi ocağıma aldım. Eskiler bu tencerelere kuşhane der arkadaşlar. Böyle daha geniş tabanı ve daha kısa boylu olanlara. Neden? Böyle büyük kalın malzemeler bunun içinde daha kolay karışıyor ve pişiyor. Şimdi çok değil, sadece bir yemek kaşığı yarım yağlı dana döş kıymamı hemen tavamın içerisine alıyorum. Çorba kaşığı değil ama yemek pişirdiğimiz büyük tahta kaşıklardan. Böyle kıymamı biraz kavuruyorum ki tadını, lezzetini ve kokusunu yemeğimize versin. Kıymamızı güzelce kavurduk. Yağsız kavurdum gördüğünüz gibi. Ben kıymayı önden mutlaka yağsız kavururum. Sonradan hemen böyle bir 2-3 yemek kaşığı kadar yağını ilave ediyoruz. Ve şimdi doğramış olduğumuz soğanları katıyoruz. Soğanlarımızla birlikte de şöyle hemen birkaç dakika kavuracağız. Kıymalı bir yemek yapacağınız zaman arkadaşlar yağ koymadan önden kıymayı kavurmanızı öneririm. Sonra soğanla koyun. Normalde biliyorsunuz bütün yemeklerde önce soğan kavrulur. Ama bu kaide kıymalı yemekler için değişir. Şimdi birkaç dakika soğanımızla kavurduk. Hemen havuçlarımızı da ilave ediyoruz. Havuçlarımızla da birkaç dakika kadar kavuracağız. Soğanlarımız ve havuçlarımız da güzelce kavruldu. Şimdi bir yemek kaşığı
salça ilavesi yapıyorum. Salçamla da biraz kavuracağım. Domateslerimi ilave edeceğim sonra. Şimdi hemen domateslerimi ilave ediyorum. Birkaç dakika salçamı kavurdum. Bir tutam tuz koyuyorum. Bir çay kaşığı da kırmızı toz biber koyduktan sonra biraz da çekme karabiber. Kıymalı olan her şeye çekme karabiber çok yakışıyor. Hemen şöyle bir karıştırıyoruz ve karnabaharlarımızı ilave edeceğiz. Hemen karnabaharlarımı koyuyorum. Şimdi karnabaharlar sert olduğu ve büyük olduğu için karışmayacak fazla. Ne yapıyoruz biz de? Kapağını kapatıyoruz. Altını biraz kısıyoruz. Altındaki domates ve soğanın, havucun suyuyla birlikte buharlaşarak biraz yumuşayacak. Ondan sonra karıştıracağız ve suyunu ilave edeceğiz. Şimdi görüyorsunuz, bakın çok güzel buharlaştı. Karnabaharlar yumuşadı bile. Sadece 3 dakika kapağı kapalı kaldı. Hemen şöyle bir sosla alt üst ediyoruz. Ki salçası, tadı karnabaharlarımıza geçsin ama nazikçe, kırmadan. Birazcık buharlaştırıp yumuşatırsanız gördüğünüz gibi bu iş biraz daha kolaylaşıyor. Bu arada hatırlatmak isterim. Karnabahar çok çabuk erir. Dikkatli olarak pişirmek gerekir. Çok fazla su istemez. Kendisi çok su barındırıyor. Lifli bir yapısı var. O yüzden sadece 1 su bardağı kadar kaynamış su koyacağım. O kadar. Gördüğünüz gibi karnabaharlarımın her yerini de sosla kaplamış oldum. Bu kadar karıştırma yeterli. 1 su bardağı hemen kaynar suyumu koyuyorum. Kapağımı kapatıyorum. Kısık ateşte. Hemen böyle güzel fokur fokur kaynayacak, altını kısacağım. Bir 10 dakika kadar, çok çabuk pişer. Kontrol olmakta fayda var. Erimesin. Lezzetinde ve vitamininde yiyelim. Evet, 15 dakikada yemeğimiz pişti. Lokum gibi oldu. Gördüğünüz gibi fokur fokur üzerinden buharlar çıkıyor. Biraz dinlensin, hemen servis edelim. Evet, mis gibi yemeğimiz hazır. Bakın, sadece 1 bardak su koymama rağmen ne kadar sulu hala. Dediğim gibi, çünkü sebzeler, özellikle karnabahar gayet sulu sebzelerdir. Hemen şöyle tabağımıza alıyoruz. Havuçlu ve kıymalı bölümünden de ve hazır. Bugün de bir tarifimizin sonuna geldik. Klasik anne yemeği, lokum gibi karnabahar. Tam da zamanında. Şöyle hemen size göstermek istiyorum karnabaharların ne kadar güzel piştiğini. Daha fazla pişmesini önermiyorum. Çünkü karnabaharlar hem çok vitamin kaybederler hem de aynı zamanda erirler. Bu kıvam tam uygun. 15 dakikada ağır ateşte gayet güzel pişti. Tadı da çok güzel oldu. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Özellikle karnabahar yemeyen sevdiklerinize bu tarifle karnabahar rahatlıkla yedirebilirsiniz. Tabii bir de karnabahar mezem var yoğurtlu. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Tarifimi beğendiyseniz eğer videomu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açmanızı sizden rica ediyorum. Bildirim zilini açtığınız zaman bütün hazırladığımız, yüklediğimiz videolarımız, tariflerimiz paylaşılır paylaşılmaz sizlere bildirilir ve hiçbir şekilde kaçırmamış olursunuz. Bizlerden haberdar olursunuz. Aynı zamanda da bana destek olmuş olursunuz. Ufak yorumlar, emojiler, beğenilerinizle de bana gerçekten büyük bir faydanız olur. Videoların birçok kişiye ulaşmasını sağlarsınız. YouTube algoritması bunu gerektiriyor. Beni izlediğiniz için hepinizi çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Yarınki sağlıklı tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Bay bay.